Deliller bizim işimize yarıyor, bizim için önem arz ediyor. Bizim duygu, düşünce gözlerimize, basar ve basiretimize konan tozu toprağı o delil süpürgeleriyle süpürüyoruz. Biz bize ait problemleri, bize ait arızaları bertaraf ediyoruz. Yine vicdanımızda, vicdanın o sadık beyanına bir şey ulaştırmaya çalışıyoruz. İsterseniz üstadın yaklaşımıyla nokta istinat ve nokta istimdat, yani insanın aczini, fakrını, ihtiyacını duyması, tefekkürünü kullanarak, kendisine yapılan merhameti ve şefkati değerlendirerek, kendi yolunda ortaya koyduğu erkanla meseleye bakacak olursak, insan öyle bir nokta istinat ve nokta istimdada bulunca onların dilinden onu duyar. Ancak belki hani bir şey üzerinde durmak lazım burada. Delaille elde edilen şeyler nazari bilgilerdir genelde. Meseleyi o nazari bilgilere havale etmemek lazım. Bir şey onların ümidine kalırsa çok defa üstadın tabiriyle maksut damına ulaşılamaz. Ameliyle onları takviye etmek lazım. Bir kısım filozofların Kant dahil dedikleri gibi Allah bilinemez. Nazari akılla, saf aklın kritiğini yaptığı yerde söylüyor bunu. Nazari akılla Allah bilinemez diyor. Ameliyle bilinir diyor. Demek ki o delillerle duyduğumuz bir şey eğer ameliyle pekiştirilmezse şayet hakikatine ulaşılamaz. Allah'ın emrettiği her şeyi yapacaksın. Halisane yapmaya çalışacaksın. Her şeyi yüreğinden seslendirmeye çalışacaksın. Allah Celle Celaluhu ifade buyurmuş onları. Onun ifade buyurup senin önüne koyduğu her şeyi birer güfte gibi göreceksin. Sonra sen onları yorumlayacaksın. Kendi çerçeveleri içinde seslendireceksin. Ancak o sayede senin iman inkişaf edecek. Bu meseleleri sadece böyle bilme, yani epistemolojik bazı meseleleri bilme demektir. Çok fazla bir şey de ifade etmez bunlar. Nazari şeylerdir bunlar. Yani bunlardan içeriye girmek lazım. Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan içeru. Esas işte o içerudaki Süleyman'ı bulmak lazım. Ne olacak kalbimin için? Kalp şöyle bir şeydir, şu çerçeve için ifade ediliyor. Fakat kalbi hayata insan nasıl açılabiliyor? Kalbi hayata nasıl canlandırıyor? Esma-i ilahi duyulması ölçüde nasıl duyabiliyor o kalbiyle insan? Sıfat-ı Subhaniye ufkuna nasıl yükseliyor? Gerçekten görüyor. Hayatı görüyor, ilmi görüyor, semmi görüyor, basarı görüyor, kudreti görüyor. Ve hakikaten bunların tele'lüğü ve televünü içinde aynı zamanda ayrı ayrı renkler gibi ama Hazreti Vahid-i Ahad'ın nasıl mütecelli olduğunu, yani zat-ı tecellileri nasıl görüyor? Onlara gelince işte onlar da biraz ameliye bağlı şeylerdir. Meseleyi böyle nazaride bırakırsanız, şimdi tamam bunların hepsini böyle bir yere koyduk, bir yere yerleştirdik, istif ettik bunları. Ama bunları realite planında nasıl değerlendiririz? Tabiri diğerle Frenkçe ifadesiyle nasıl realize ederiz bunları? Asıl mesele orada. Zannediyorum günümüzde daha çok meseleler gevezeliği yapılıyor. Çok konuşuluyor onlarla. Süslü püslü laflar ediliyor. Fakat bunları kuvveden eskiden ifadesiyle fiile çıkarma nasıl olacak? Bu potansiyel gücü, güçleri nasıl inkişaf ettireceğiz? Esas ona çok bakılmıyor. Mesela denmişse diyelim o mevzuda, siz işte şu kadar namaz kılarsanız böyle gönlünüzü Allah'a vererek, zihninizi, bütün hissiyatınızı, bütün masivadan tamamen tahliye ederek, sonra da tahliye ederek, mesaviden tahliye, mesaviye ait meselelerden tahliye etme, tamamen boşaltma, farik, pak eyleme, İbrahim Hakkı'nın tabiriyle pak eyleme. Sonra diğerleriyle de tezyin eyleme. Marifi Sübhaniye ile tezyin eyleme nasıl olur? Bunlara bakmak lazım. Yani bu bizim her gün şu kadar evrad-ı eskar okumamıza, şu kadar namaz kılmamıza, şu kadar Kur'an'la iştigalimize, zihni şu kadar belli bir noktaya teksif etmemize, Frenkçe ifadesiyle konsantrasyonumuza bağlanmışsa bunlar, imani nazarımıza bağlanmışsa, ibadetü taatımızı duyarak yapmaya bağlanmışsa, ibadetü taatın tek bir parçasını bile, parçacığını bile, yani bir Subhanallah diyeceğiniz anın, Subhanallah ne kadar zamanda denir? Bunun onda bir parçasını bile gaflete havale etmeden, emanet etmeden, ona da şuurunuzdan bir vize aldırarak icra edilmesini sağlama. Bunlara vabeste ise şayet, bunları yaparak ancak o ufka ulaşılabilir.
Siz kalp dediğiniz zaman ne manaya geliyor? Ancak onu o zaman anlayabilirsiniz. Bu imkansız bir şey değil. Mümkün ama bir cehd istiyor. Zaten siz bir cehde ipotek misiniz, değil misiniz? Cennete talip olmuşsunuz. Ebedi saadete talip olmuşsunuz. Siz ona talipsiniz yani. Ben onu istemiyorum diyen var mı? Ne ile talipsiniz buna? İşte sabahları ellerinizi açıyorsunuz. Bir el çevirme zahmeti var. Allahümme ecrüne minenler, ecrüne minenler, ecrüne minenler, ve etkine cennete ve ala. Tamam. Şimdi bu bir sermaye. Bunu pazara sürüyorsunuz. Allah'ım ben bunu veriyorum, sen de onu bana ver diyorsunuz. Talip olmuşsunuz bu meseleye. Şimdi sahibi şeriat demişler, sen bunları söylerken bak, kalbinin sesi olarak söyle. Sadece ses tellerine emanet bir şey olmasın bu. İçinden gelsin her kelime. Teveccühün tam olsun. Nazarın ne kadarsa o kadar nazara mazhar olursun. Yine bir şeyi tekrar edeyim. Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız nezdinizde Allah'ın yerine bakın. Burnunuzun kemikleri sızlıyor mu onu anarken? Ona ait kelimeler içinizden geçerken bal kaymak içinize akıyor gibi duyuyor musunuz? Böyle yapmayan ne oluyor? Nerede kalıyor? Nerede dolaşıp duruyor? Onu biz bilemeyiz. Onun geniş bir rahmeti var. Kapının önündekilerine bile bir teveccühü vardır. Koridordakilerine bir teveccühü vardır. Salondakilerine bir teveccühü vardır. Harem odasındaki